Orkestra şefliğini yaptığım Ağrı Dağı Efsanesi Budapeşte turnesine gidiyor. Bu turne kendimi denemek için güzel bir fırsat. Hem işimi en iyi şekilde yapmak hem de ayarımı bozmadan dolu dolu bir turne geçirmek istiyorum. İnsanlar genellikle ikilikler üzerinden düşünüyor. Ya bir şeyi ya öbürünü seçmeliyiz sanıyor. Oysa mesele seçim yapmakla değil, denge kurmakla ilgili. Ben de son birkaç senedir hayatımda denge kurmaya odaklandım. Disiplinle gevşeklik arasında, verici olmakla talep etmek arasında, çalışmakla aylaklık arasında ve elbette sosyallikle yalnızlık arasında. Siz de benim gibi sürdürülebilir, sağlam bir temel arayışındaysanız gelin hem beraber gezelim hem de bakalım şimdiye kadar neler öğrenmişim ve öğrendiklerim ne kadar uygulanabilir olmuş. Budapeşte'ye dün geldik. Buranın saatiyle 1,5-2 gibi falan otele vardık. Ama check-in sürecimiz acayip uzun sürdü çünkü 50 kişi filanız yani. Ordu gibi geziyoruz her yerde. İdaresi gerçekten zor bir turne oluyor şu anda. Ordu halinde otele girdiğimiz için biraz check-in'imizin uzun süreceğini bize söylediler. Zaten hepimizin karnı çok açtı. Hemen gidelim bir şeyler yiyelim diye dağıldık. Ben de hemen yan tarafta bir Tay lokantasına gittim. Böyle durumlarda hiç kim nereye gidiyor diye bakmam. Bir içe dönük ve yalnız gezgin olduğum için hemen kendim bir şeye karar veririm. Hani bir arkadaşımı görürsem şuraya gidiyorum derim. Bana takılmak isterse takılır. İstemezse takılmaz. 2 bina yandaki Tay lokantasına tek başıma gittim. Çok tatlı bir yerdi. Orada oturduğumda ve dışarı Tuna Nehri'ne doğru bakarken yani Budapeşte'ye ilk geldiğim zamanı düşündüm. Budapeşte'nin benim için şöyle bir özelliği var. Burası benim yurt dışında ilk ayak bastığım yer. 18 yaşında Interrail bileti alıp da ablamla beraber Avrupa seyahatine çıktığımızda ki bu benim ilk yurt dışı turumdu. Dün Tay lokantasında otururken o anı hatırladım. Yani inanılmaz bir heyecandı o ya. Ya sırtımızda o koca çantalarımızla bir şeyleri yapabiliyor olduğumuzu görmek. Yani tek başımıza yabancı dilini bilmediğimiz bir memlekette yolumuzu bulabildiğimizi görmek, karnımızı doyurabildiğimizi, yatacak bir yer bulabildiğimizi, bir tur organize edip kendi kendimize gezebildiğimizi görmek o yaş için yani 18 yaş için muhteşem bir şeydi. Yani şu o kadar net bir anı ki hala aklımda. Hostelimizi ararken tramvaydan indik bir kadına "This way to Octagon" diye sormuştum ve o da herhalde benim heyecanıma kapılarak yüzü hala gözümün önünde müthiş bir neşeyle böyle yapmıştı, konuşmamıştı da ama hani anlaşmıştık ve ben o hiç tanımadığım insandan almak istediğim, ihtiyacım olan bilgiyi alabilmiştim ve onun da bunu vermekten çok keyif aldığını görmüştüm. Bu benim hiç unutmadığım bir an. Tay lokantasında otururken bunun geçmişte kalmasına biraz üzüldüm aslında. Yani şimdi yine Budapeşte'deyim. Bu benim 3. gelişim buraya. Arada bir de tek başıma gezmeye gelmiştim. Bazı şeylere alıştık. Tabii yaş ilerledikçe her şey o kadar heyecan verici gelmiyor. Yani artık dünyanın herhangi bir yerinde var olabildiğimi biliyorum. Çünkü bir sürü yeri gezdim ve bir sürü tecrübe edindim. Kendi ülkemin dışında, kendi şehrimin dışında. Ama bunu özellikle kendi yanımda tutmaya çalışıyorum. Yani bir yadigar gibi, sanki geçmişten bir hediyeymiş gibi, sanki şöyle yakama taktığım küçük bir süs gibi, broş gibi kendi düzeninin, kendi dünyanın, kendi sisteminin dışında olmanın heyecanını hatırlamaya gayret ediyorum elimden geldiğince. Onu unutmamaya çalışıyorum. Böyle şeyleri hatırlamak için biraz bilinçli çaba harcamak bence güzel bir şey. Bu gelişimde daha önce yapamadığım, fırsat bulamadığım 2 şeye vakit ayırmaya çok niyetliydim. Birincisi Tuna Nehri'nde bir turlamak. Bu nehir turu yapma olayı da ben de kürek sörfüne başladıktan sonra biraz daha oluştu diyebilirim. Birkaç senedir kürek sörfü yapıyorum. Yazları ya da hava izin verdikçe. Kürek sörfü beni bir açıdan büyüledi. Şu açıdan büyüledi. Dünyaya bakmanın başka bir perspektifini
keşfettirdi bana. Yani hep karadan denizi ya da karadan suyu görüyorken bir anda suya açılıp hep içinde olduğum şeyi su perspektifinden görmek, başka bir açıdan görmek benim çok hoşuma gitti. O yüzden Budapeşte'de de hani bir tekne turuna çıkıp o kıyı boyunca olan müthiş binaları su perspektifinden görmek hoşuma gider diye düşünmüştüm. Birinci niyetim buydu. İkincisi de Pal Sokağı Çocukları turu yaptırmaktı kendime. Benim çocukken en sevdiğim kitaplardan biriydi Pal Sokağı Çocukları. Yani kaç kere okumuşumdur. Kim bilir, zaten çocukken bütün kitapları tekrar tekrar okuma alışkanlığım vardı. Şimdi nedense yok. Neden yok acaba? Bu alışkanlığı geri kazanabilirim aslında bence. Biraz okumuş olduğum kitaplara tekrar tekrar dönebilirim. Sonuçta aynı nehirde 2 kere yıkanılmaz. Hasılı dün yaptığım ilk iş otele yerleştikten ve karnımı doyurduktan sonra tekne turuna çıkmak oldu. Böyle çok kalabalıkla bir arada olduğum için hani dengeyi şöyle tutmaya çalışıyorum. İşte saat 4'te tekne turuna çıkacağım. Gruba yazıyorum. Diyorum ki arkadaşlar ben saat 4'te şu firmayla şu tekneye binip tekne turuna çıkacağım. Gelmek isteyenlerin haberi olsun. Bu sefer tek başıma gittim. Bence çok güzeldi. Şöyle bir hata yapmışım. Yanıma powerbank almamışım. Bayağı neredeyse dibini sıyırıyordum şarjın artık tekne turundayken. Aynı şekilde kameramın şarjı da bitmişti. Biraz hazırlıksızmışım. Biraz da yorulmuştum. Otele dönmem gerekti. Yani hem telefonlarımı şarj etmek için hem biraz da dinlenmek için. Dolayısıyla otele döndüm. Sonra çıkabilirim diye de düşünüyordum aslında. Hatta bir iki arkadaşıma da rastladım. İşte şuraya gidiyoruz diyen oldu. Buraya gittik, hadi gel diyen oldu. Ama ben işte telefonlar da biraz şarj olsun, işte telefon ve kamera da şarj olsun diye beklerken onlar başka bir yerlere gitti. Neticede kimsenin peşine takılamadım. Aslında orada bir tuzağa düştüm. Yani ben bu tuzağa sık sık düşmüşümdür. İşte dengelemeye çalıştığım şeylerden bir tanesi bu. Henüz tam olarak başaramadığım ama üzerinde çalıştığım şeylerden biri bu. Yalnızlık ve sosyallik dengesi. Yani can sıkıntısı ve bir süre sonra onun üşengeçliğe dönüşmesi ve üşengeçlikle can sıkıntısının birbirlerini besleyen bir kısır döngüye dönüşmesi meselesini henüz her seferinde aşamıyorum. Dün de aşamadım. Ve şu oldu neticede, hani oraya gitmedim, buraya gitmedim. Kendi kendime de çıkıp dolaşmadım. Çünkü bir kere canım sıkılmıştı ve artık o can sıkıntısı bana üşengeçlik olarak dönmeye başlamıştı. Üşendiğim için, çıkamadığımdan ötürü, canım sıkıldığı için de kendimi yemek yemeye verdim. İşte bu benim hayatımın özeti diyebileceğim bir şey. Can sıkıntısından yemek yemek. Üstelik yemek denen şey can sıkıntısını hiçbir şekilde geçirmiyor. Hiçbir faydası yok. Yani otur oyun oyna canın sıkıldıysa. Ne bileyim, aç bir şey izle. Hani niye yemek yiyorsun ki işte. Şunu yaptım. Buranın paket servis uygulamasını buldum, indirdim. Ve işte yakınlarda ne var ne yok. Aslında sadece bir kahve içmek istemiştim. Sonra işte buranın langos diye bir ünlü yemeği var. Aslında kızarmış hamurun üstüne çeşitli e, gıdalar koyuyorlar. Yani işte domates, salatalık, peynir, salam, şu bu. Neli istersen bir nevi bizim pişi hamuruna yapılmış pizzamsı bir şey. Nedense onu söyledim. Bir de tatlı krepleri vardı. Sanki biz evde krep yapamıyormuşuz gibi onu söyledim. Böyle tuhaf tuhaf odamda oturup tıkındım yani resmen. Ve ondan sonra aşırı uykum geldi tabii ki bir anda o kadar hamuru yiyince. Böyle sisli bir beyinle gluten manyağı olmuş şekilde uyudum. Bomboş, inanılmaz boş ve inanılmaz sıkıcı bir akşam geçirdim özetle. İşte hata yapıldı ve sonuna kadar da gidildi. Hata yapma konusunda. Halbuki Orlangos'u söylemek yerine çıkıp şöyle bir bloğun etrafında yürüyüş yapsaydım bile o benim için daha tatlış bir şey olacaktı. Ya da ne bileyim, arkadaşlarımın peşinden gitseydim bile değil, arkadaşlarımın peşinden gitseydim zaten o bambaşka bir tecrübe olacaktı. Yani burada aslında dengesini kaçırdığım şey bazen şu oluyor. Rutinlerimi tutmaya çalışıyorum. Kendimi zorlamamaya çalışıyorum.
içimde dengeli kalabilmeye çalışıyorum. Ama bunu yapmaya çalışırken kendini hiç akışa bırakmamak da iyi olmuyor. Yani planlamadığım bir şeyi yapmak beni bazen gerebiliyor diye genelde planlı gitmeye çalışıyorum. Ama o zaman da işte yani planlamadığın bir şeye hiç şans vermediğin zaman da bu durumlara düşüyorsun. Yani günü odanda yatağının üstünde kızarmış hamur yiyip baygınlık geçirerek bitirebiliyorsun ki yaşamak istediğimiz hayat bu değil aslında. Budapeşte'deki ilk günü işte böyle bitirdik. Bu arada biz geldik ama dekorlar henüz yolda. O yüzden ümit ettiğimiz gibi uzun bir prova yapamayacağız gibi görünüyor. Önümde gezmek için bir gün daha var. Bir sonraki bölümde seyahat koşullarında rutinlerimi uygulamaya çalışacağım. Pan Sokağı çocuklarının izini süreceğim ve Budapeşte'de kendimle baş başa bir gün geçireceğim. Üstelik bu sefer geceyi dünkü gibi bitirmeyeceğim. Siz yalnız ve sıkıcı akşamlarınızla nasıl başa çıkıyorsunuz? Yorumlara yazın, konuşalım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.